Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nilda ile kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer değişik bir konsepte çekim yapmaya karar verdim. Ee, Kartlarımı temizlemeye bırakmıştım. Ve burada da çekimimi tamamlamaya karar verdim. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Şimdi yeni haftayı konuşacağız. 21 Şubat haftasını konuşuyoruz arkadaşlar. 21-27 Şubat 2022 sevgili Koç burçları. Bakalım sizler nasıl başlayacaksınız? Şimdi öncelikle Ay sizin tam karşıt evinizde görünüyor ve 28 derecede. Burada birazcık olan şeyleri abartma, olan durumu fazla abartıp köpürtme durumu söz konusu. Bu da evlilik ve ilişkiler anlamında aslında daha çok etkiliyor. Fakat bu etkileyiş aynı zamanda sizin kariyer alanınıza da sirayet ediyor. Yani oradaki olayları da büyütüyor olabilirsiniz. İşinizde, kariyerinizde ya da evliliğinizde bir takım durumları kafanızda büyütüp orada bir takım sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz diyor arkadaşlar bu harita bana. Çünkü ay orada ve kariyer evinizdeki Venüs'e, Mars'a, Plüton'a sert açılar yapıyor. Burada kendinize daha çok dinlemeniz, hakim olmanız ve bir takım e, gelişebilecek agresyonlarda sakin kalmanız önemli olacak. Bunun yanında ikinci evinizdeki Uranüs, Mars'a ve Merkür'e kare açı yapmış. Bu da aslında kazançlarınızla alakalı olarak bir takım zorlanmaları gösteriyor arkadaşlar. Ee, Burada tabii bu uzun süredir olan bir etki aslında biliyorsunuz. Uranüs ve Satürn'ün karesi uzun süredir var zaten. Ama Merkür'ün de buna dahil olmasıyla burada alınabilecek bir takım olumsuz kararlar ya da haberler olabilir diyor arkadaşlar. Bunun yanında Jüpiter ve Güneş şu anda sizin 12. evinizde. Aslında daha çok bir takım durumlarda geri çekildiğinizi, arka planda kaldığınızı, e, adeta bir dinlenme, inziva sürecinde olduğunuzu gösteriyor. Jüpiter'in de burada olması biraz daha iç dünyanıza çekildiğinizi söyleyebilirim. Bir de Neptün de orada tabii ki. Birazcık sisli puslu durumlar var. Yani iç dünyanızda düşünüyor olabilirsiniz. Bu iş nereye gider, bu evlilik nereye gider gibi düşünüyor olabilirsiniz. Bunun yanında bakalım. Tabii bir de Güneş sizin beşinci evinizin yöneticisi olduğu için burada hani belki aşk hayatınız ya da çocuklarınızla alakalı bir takım kafanıza takılan durumlar olabilir arkadaşlar. Tabii iyi açılar yok mu? Hep olumsuzları söyledik. Var. Neptün'ün burada Mars, Venüs, Plüton'la çok güzel bir açısı var. 60'lık bir açı yapmış. Burada sizin e, hani bilinçaltınızda olan bir takım durumlar, sezdiğiniz durumlar var. Yani şuradan da şu fırsat gelecek bana gibi örnek veriyorum tamamen. Böyle gelişmeler de yaşayabilirsiniz bu hafta. Özellikle toprak grubu burçlarında elementleriniz varsa arkadaşlar bunu yaşarsınız. Ve tabii Uranüs'ün de burada aslında Jüpiter'le güzel açısı var. Geçen hafta da vardı. Bu hafta da devam ediyor. Ve aynı zamanda Uranüs'ün Venüs, Mars ve Plüton'la da çok güzel bir açısı var. Burada beklenmedik fırsatlar karşınıza gelebilir diye göstermiş arkadaşlar. Haritalarınızı kontrol ettiğinizde eğer toprak grubunda sizin elementleriniz varsa, yoğunluktaysa bunları yaşarsınız arkadaşlar. O yüzden doğum haritanız önemli olacak bu durumda. Şimdi kartlarımıza geçersek bakalım Koç burçları için durum nasıl ilerleyecekmiş?
Ben de birkaç gündür inziva sürecindeyim çünkü Covid kapmışım arkadaşlar. Oldukça da bunaldım. Hemen koşa koşa sizinle buluşmaya geldim ben de. Su beşlisi. Evet, yani bir takım umut ettiğimiz konularda beklentilerimiz birazcık e, umutsuzluğa yol açmış. Yani gecikmeler olabilir veya olumsuz haberler almış olabiliriz bu süreçte arkadaşlar. Ateş Kralı, sanki algı kaybı yaşıyoruz gibi görünüyor. Ve bu algı kaybı aslında sizin işinizle alakalı olsa bile duygusal olarak sizi çok yıpratmış. Yani bu işinizle alakalı durumlara da yansıyor demek istiyorum. Bir ortaklığınız olabilir ya da ev içerisinde eşinizle alakalı. Ben burada tam bir bütünlük görüyorum arkadaşlar. Yani sizin destek aldığınız bir şey mutlaka var. Evet, işler umduğunuz gibi sonuçlanmamış ama burada destek aldığınız bir durum var arkadaşlar. Ben daha çok bunun eşle alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bir de bu haftanın son günü özellikle, yani haftanın sonu, çok fazla angarya işle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sanki işler birikmiş birikmiş de sizin gelmenizi bekliyormuş gibi arkadaşlar. Kendi içinizi kararttığınızı görüyorum ben ve beklediğiniz bir evrak ya da bir anlaşmayla alakalı, belki bir iş başvurusunda bulunmuştunuz. Bununla alakalı size hafta ortasında bir haber geldiğini görüyorum. Fakat siz sanki böyle işte içinizde köpürttüğünüz, kendinizi olumsuz durumlara ittiğiniz, kendinizce tabii ki, bu durumlardan dolayı ona bile aslında olumlu bakamadığınızı görüyorum. Belki işinizle alakalı şu anda mevcut çalıştığınız iş yerinde bir takım sorunlar, sıkıntılar olabilir ve aslında ev hayatınızla alakalı da böyle ani değişimler yaşama ihtimaliniz var. Ama size gecikmiş bir paranın geleceğini şimdiden müjdeleyeyim. Ve bir teklif gelebilir size bu dönemde. Ama siz bu teklife birazcık çekimser yaklaşabilirsiniz. Evinizle alakalı ne kadar sorun, sıkıntı çıksa da, ev içerisinde problemler yaşansa da sizin evle alakalı durumunuz sağlam görünüyor arkadaşlar. Öncelikle ben onu söylemek istiyorum. Çünkü ağaç kartının burada gelmesi, evet, evle alakalı, işle alakalı birçok sorun belki de yaşanıyor. Ama işiniz için bir şey diyemiyorum burada. Çünkü balık kartının gelmesi birazcık çekimser e, kalınan durumları gösteriyor. Ama evle alakalı, yuvayla alakalı aslında bir köklenmişlik var. Beklediğiniz ama artık umudunuzu kaybettiğiniz bir konuda Şubat'ın sonuna kadar diyebilirim size. Belki Mart'ın başını da bulabilir. Ama tabii ki biz bu haftaya baktığımız için belki de ilk sinyalleri alacaksınız. Bir haber geliyor size arkadaşlar. Belki de umudunuzu kaybetmiştiniz o konuya karşı. Ama artık bu konuyla alakalı sinyalleri almaya başlayacaksınız diye göstermiş kartlarımız. Duygusal hayatımız. Koç burçları 21 Şubat 27 Şubat 2022. Bakalım duygusal hayatımızda neler var. Evet, ilişkilerle alakalı aslında bir yerinde sayma dönemi bu dönem. Ama çok kısa bir
süre böyle devam edecek. Belki şu ana kadar böyle gelmişti. Ama bu hafta itibariyle artık birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Belki bir takım rekabet durumlarınız da olabilir sizin. Yani bu tabii ki illa karşı yani partnerinizin hayatında başka kişilerin olabileceği anlamına gelmiyor. Bu partnerinizin ailesi de olabilir. Yani mücadele ettiğiniz bir konu var. Ama siz zaten zemininizi iyi hazırlamışsınız. Yani yeteri kadar ilgi, alaka göstermiş görünüyorsunuz arkadaşlar. Hak ettiğinizi görüyorum. Yani beklediğiniz durum aslında bu hafta itibariyle düzelmeye başlayacak diye gösteriyor. Yani birebir yaptığınız bazı konuşmalar olacak partnerinizle. Çok fazla dedikodu ve fikir beyan eden kişi görüyorum ben. İlişkinizle alakalı, duygusal hayatınızla alakalı, sizinle alakalı. Tabii ki siz bunlara çok fazla prim vermemelisiniz arkadaşlar. Çünkü prim verdiğiniz ölçüde olumlu gelişecek duygular beklemeye, askıya alınıyor. Öyle söyleyeyim. Yani olmayacak değil ama sadece süreç uzuyor diyelim biz buna. Aslında sizin hak etmiş olduğunuz e, duygusal hayatınızda hak etmiş olduğunuz durumlar var. Zaten yeteri kadar emek verdim, yeteri kadar sevdim, her şeyi de yaptım diyorsunuz. Ama olmadı, olmadı, olmadı. İşte bu durum artık değişiyor. Bu haftanın itibariyle bütün tartışmaları, içinizde kendiniz kendi kendinize yaptığınız tartışmaları, bunlar da dahil olmak üzere hepsini geride bıraktığınızı görüyorum. Aslında bazı arkadaşlar için bu geçmişten dönüşü de temsil ediyor olabilir arkadaşlar. Geçmişten dönüşte belki de artık sizin hak ettiğiniz sevgi size verilecek olabilir. Evet, yani bu hafta geçtikten sonra diyelim biz ona, her şey daha akışkan bir hale gelecek, daha hızlı bir şekilde ilerleyecek diye göstermiş kartlarımız. Bu haftalık açılımımız bu şekilde arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.